Herkese merhaba. Bugün şahane, çok lezzetli bir börek yapacağız. Hem açmasıyla hem yapmasıyla aşırı pratik bir tarif oldu arkadaşlar. Hemen tarife başlıyorum. Gördüğünüz gibi yaklaşık 1 kilo kadar ıspanağı güzelce yıkadık, suda beklettik. Bütün tozundan, kirinden, toprağından arındı. Ve bu şekilde doğramaya başladık. Biz bu tarifte iç harcımızı pişirmedik arkadaşlar. Dilerseniz çok az olacak şekilde de kavurabilirsiniz ıspanakları. Bu vereceğim tariften 2 tepsi çıkıyor. Dilerseniz miktarları azaltıp tek tepside yapabilirsiniz. Önce yarım paket yaş mayayı ılık suyla ıslatıyoruz. Biz yaş mayayı buzluktan çıkardığımız için arkadaşlar sertti. Gördüğünüz gibi suyla açmaya çalışıyoruz. Güzelce eritiyoruz. Bu tarifte toplam 4 su bardağı ılık su kullandık. 9 su bardağı da un kullandık ama onu kontrollü şekilde ekliyoruz. Ele yapışan kıvamda bir hamur elde edeceğiz arkadaşlar. Zaten yoğurdukça da size göstereceğim. Unun yapısına göre değişebileceği için arkadaşlar ununuzu kontrollü şekilde ekleyebilirsiniz. Biz söylediğim gibi 9 su bardağı un, 4 su bardağı da ılık su kullandık. Onu koyduktan sonra üzerine kalan suyu ekliyoruz arkadaşlar. Bu arada biz hamura tuz eklemeyi unutmuşuz. Siz bu aşamada tuzunu da ilave etmeyi unutmayın. Biz 2 tatlı kaşığı koymuştuk tuzu. Az geldi. Ona göre biraz daha artırabilirsiniz miktarını. Ya da iç harcınıza koyacağınız tuz miktarıyla ikisini dengeleyebilirsiniz. Hamuru yoğurmaya başladık arkadaşlar. Söylediğim gibi 9 su bardağı toplamda un kullandık. Yoğurdukça gelen kıvamı, oluşan kıvamı göreceksiniz. Ele yapışan, yumuşak bir hamur olacak. Asla sert bir hamur istemiyoruz. Çünkü açarken yumuşak olması bize çok büyük avantaj sağlayacak. Şu kadarını söyleyeyim, oklavaya bile gerek kalmayacak arkadaşlar. Hamurun yumuşak olmasından dolayı arkadaşlar dediğim gibi elimizle bile açabiliyoruz. Oklavayla hiçbir şey açamam diyenler bile rahatlıkla bu hamurda açabilecekler arkadaşlar. Zaten videonun ilerleyen kısımlarında ne demek istediğimi gayet net göreceksiniz. Söylemiştim, biz tuz atmayı unuttuk. Mecburen bu şekilde hamurun üzerine ilave ettik. Ama söylediğim gibi 2 tatlı kaşığı tuz az geldi. Biraz daha ilave edebilirsiniz. Hamuru yaklaşık 7-8 dakika kadar yoğurduktan sonra oluşan kıvamı görüyorsunuz. Bu şekilde ele yapışan bir hamur olacak. Şimdi mayalanması için bir kenara alıyoruz. Sıcak bir ortamda mayalanmasını bekliyoruz arkadaşlar. Yaklaşık 1 saat yeterli olacak. Hamurumuz yapışan bir hamur olduğu için arkadaşlar açacağımız tezgahı unlamamız gerekiyor. Görüyorsunuz, bol un döktük tezgahımıza. Ve kabaran hamuru onun üzerine alıyoruz. Daha sonra da bezeleri ayıracağız. Bakın, hamur yumuşacık arkadaşlar. Açarken çok rahat şekilde açacağız. Önce bir hamuru gördüğünüz gibi böyle bir hamur keseceğiyle toparlıyoruz. Üzerine yine un ilave ettikten sonra ayırıyoruz. Biz 2 farklı çeşit yapacağımız için ortadan 2'ye ayırdık. Yani bu ikisinden birer tepsi çıkacak arkadaşlar. Hamurun bu kalan kısmını şimdi bezeleri ayırmaya başlıyoruz arkadaşlar. Bakın, yumuşacık bir hamur. Görüyorsunuz, bol unla olduğu için elimize yapışmıyor. Unlamazsak eğer elimize yapışacaktır. Şimdi 7 beze olacak şekilde ayırmaya başlıyoruz arkadaşlar. Bir tepsiye 7 tane beze yetiyor. Tabi hamurun büyüklüğünü de görüyorsunuz. Bu şekilde 7 tane bezeden bir tepsi börek elde ediyoruz. Çok lezzetli bir börek. Bezelerin nasıl yapıldığını da görüyorsunuz. Unladığımız için elimize yapışmıyorlar. Yumuşacık, çok güzel bir hamur. Bezeleme işleminin ardından ıspanakların içine yumurta koyuyorum arkadaşlar. 1 adet yeterli oluyor. Dilerseniz 2 adet de koyabilirsiniz. Biraz sıvı yağ ya da zeytinyağı ilave edebilirsiniz. Dilediğiniz baharatlardan ekleyebilirsiniz. Ben tuz, karabiber, pul biber, artık ne varsa, ne seviyorsak onu ekledim. Ama onu çekmeyi unutmuşum. Siz de istediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Bu arada eğer ıspanağı kavurursanız yumurta koymanıza gerek yok. İçine kaşar peyniri de ilave edebilirsiniz. Tercih tamamen size kalmış. Damak zevkiniz neyi seviyorsa ona göre ilaveler yapabilirsiniz. Şimdi açmaya başladık. Görüyorsunuz, yumuşacık olduğu için o kadar kolay açılıyor ki arkadaşlar.
Siz açmaya çalıştıkça küçülüyor gibi gelebilir size arkadaşlar ama sakın üzülmeyin. Açtıkça sünen bir hamur olduğunu göreceksiniz. Uzatabileceksiniz. Hiç korkmayın. Bakın çeke çeke uzatıyoruz. Elimizle bile açabiliriz yani. O kadar yumuşak bir hamur. Biz bu böreği ıspanaklı yaptık ama siz dilerseniz peynirli, patatesli, farklı otlarla da yapabilirsiniz. Bakın çok büyük açmadık. Bu şekilde rulo haline getiriyoruz. İki taraftan da yapacağız. Bu işlemi tek taraftan yapmıyoruz. O kadar kolay ki arkadaşlar. Bakın oklava bile kullanmanıza gerek yok. Elinizle bile rahatlıkla açabileceğiniz bir hamur. Hamurun ne kadar küçük olduğunu görüyorsunuz. Bakın elimizle açıyoruz, sündürüyoruz ve bir tepsi boyutuna getiriyoruz. Açması bu kadar kolay bir hamur. Hamurun esnekliği üzerinde ısrarla duruyorum arkadaşlar. Bakın gerçekten çok kolay. Oklava ile yapamam diyenler de rahatlıkla yapabilir. Bana bu konuda güvenebilirsiniz. Bakın böreğin boyutunu, hamuru uzatabiliyoruz. Şimdi üzerine yumurta sarısını süreceğim arkadaşlar böreğin. İçerisine 1 tatlı kaşığı kadar yoğurt ilave ediyorum. Ve onu da güzelce karıştırdıktan sonra böreğin üzerine sürmeye başlayacağım. Az önce de söylediğim gibi 7 tane beze bir tepsiyi dolduruyor. Bakın görüyorsunuz. Biraz bastırıyoruz üstlerine doğru. Ve şimdi yumurtasını sürmeye başlıyorum. Yoğurdu da içerisine güzelce yedirdim. O daha yumuşak, daha güzel olmasını sağlıyor arkadaşlar. Dilerseniz koymayabilirsiniz bu arada yoğurdu. Yumurta sarısını sürdükten sonra üzerine evde çörek otu, susam ne varsa koyabilirsiniz. Ben haşhaş vardı, haşhaş koydum. Ne isterseniz onu ekleyebilirsiniz yani. 200 derece önceden ısıttığımız fırına veriyoruz ve nar gibi kızarıyor. Bu böreğin diğer özelliği arkadaşlar, üzerine biraz su serptikten sonra üstünü kapatıyoruz ve dinlenmeye alıyoruz. Daha sonra yumuşacık böreklerimiz hazır. Ben bu böreğin tarifini daha önce de vermiştim arkadaşlar ama 2 tepsi olacak şekilde vermek istedim. Yapması daha kolay olsun diye böreğin güzelliğini görüyorsunuz arkadaşlar. Yumuşacık, çok lezzetli bir börek. Kış geldiği zaman, daha doğrusu ıspanak zamanı geldiği zaman bizim evde çok sık yapılan bir börek çeşidi. Hem yapması çok kolay hem de tadı çok güzel. Ben yeteri kadar anlatamasam da görüntü size her şeyi anlatıyor arkadaşlar. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Lütfen videoma yorum yapmayı, telefondan izleyenler de hype puanı vermeyi unutmazsa çok sevinirim. Herkese iyi günler.